Izdırap hakikatin yoldur demiş Andre Maurice. Acılar, ızdıraplar sizi yıkabildiği gibi güçlendirebilirdi. Acınızı gömüp yaşadığınızda anlarsınız acılarla yaşamaya alıştığınızı. Bugün acılarıyla yaşamaya alışmış, acılarıyla güçlenmiş birisinden bahsedeceğim size. Merih Demiral. Merih Demiral 5 Mart 1998'de Kocaeli Karamürsel'de doğmuş. Burhan ve Fatma Demiral çiftinin ikinci çocuğu. Karamürsel gibi Kocaeli'nin küçük bir ilçesine dünyaya gözlerini açan Merih Demiral, kendi haline bir ailenin çocuğu. İnşaat işçisi bir babanın oğlu olan Merih, her zaman yaşıtlarına göre daha iri ve daha kalıplı bir çocuk olmuş. Fizik gücü yaşıtlarının ötesinde olan Merih için futbol sevdası henüz küçük yaşlarında başlamış. Abisiyle beraber sokaklarda top koşturan Merih, yeteneği ve fiziğiyle her zaman dikkatleri çekmeyi başarmış. Babası Burhan Demiral'ın da dikkatini çeken Merih, henüz 9 yaşında okulların tatil olduğu bir yaz döneminde babasının onun daha iyi futbol öğrenmesi için yazdırdığı Karamürsel İdman Yurdu'nda futbol kariyerine başlamış. O dönem Karamürsel İdman Yurdu'nda hoca olan Camgöz Hasan lakaplı hocasının da dikkatini çeker Merih. Futbolcu olacak çocuğu yürüyüşünden anlar denilen Hasan Hoca, Merih'in gelişiminde önemli bir kişi. Henüz 9 yaşındayken Hasan Hoca'nın kanatları altına giren Merih, Karamürsel İdman Yurdu'nda tabiri caizse pişer. 13 yaşına kadar kariyerini Karamürsel İdman Yurdu'nda geçiren Merih'in boyu uzar, fiziği daha da oturur, ayaklarına hakim olmayı başarır ve hocasının tavsiyesi ve ısrarı üzerine Fenerbahçe'ye denenmek üzere götürülür. O dönem Karamürsel'den arkadaşı olan Onur Kaçar'la denemelere katılan Merih, 1,5 ay kadar Fenerbahçe tesislerine denenir. O dönemin altyapı hocası olan Semih Özü, Onur Kaçar'ı beğenir fakat Merih Demiral'ı beğenmez. Bunun üzerine iki oyuncuyu da getiren Hasan Hoca duruma itiraz eder. Hasan Hoca'nın ısrarı üzerine Semih Özü Hoca Merih'i çalıştırması için 45 günlük program verir. Hasan Hoca ve Merih 45 günlük sıkı antrenman programından sonra Dereazı tesislerine gider, denemelere katılır ve bu sefer Merih, Semih Hoca'nın gözüne girmeyi başarır. Böylece Merih'in Fenerbahçe macerası başlar. Fenerbahçe gibi büyük bir camianın altyapısına seçilmeyi başaran Merih, başarı merdivenlerinin de aslında tek tek çıkmaya başlar. Daha 14'lü 15'li yaşlarında dikkatleri çekmeyi başaran Merih, Fenerbahçe'nin hemen hemen her yaş kategorilerinde forma giyer ve başarılı performansıyla göz doldurur. Bu kariyer zirvesine çıkış macerasının henüz başlarında 15 yaşındayken Merih belki de hayatının en acı gününü yaşar. 15 yaşındaki bir çocuk İstanbul gibi bir yerde tek başına. Annesini 28 Aralık 2012 sabahında bir trafik kazasında kaybeder. 15 yaşındaki bir çocuk için tarifi inanılmaz bir acı. Onu koruyup kollayan en büyük destekçisini yani annesini Kocaeli Gölcük'te babasıyla birlikteyken vahim bir kazada kaybeder. Ve Merih'i bu ufak yaşlarında acılarıyla baş başa bırakır. Merih'i yalnız bırakmayan takım arkadaşları, hocaları ve büyükleri Merih'in annesi Fatma Hanım'ın cenazesinde Merih'e yalnız olmadığını hissettirmeye çalışırlar ama nafile. Merih artık 15 yaşında acılarıyla büyümeye alışmak zorunda olan birisidir artık. Sizi öldürmeyen şey güçlendirir. Merih'in bu ufak bedeninin yaşadığı ağır acılar belki de onu güçlendiren şeydir. Unutmayın, kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde çıkmamıştır. Merih artık yaşadıklarının da etkisiyle daha da güçlüdür, daha da korkusuzdur. Fenerbahçe'de U13 takımından U21 takımına kadar her yaş kategorilerinde forma giyer. Ama Merih'i artık Fenerbahçe'nin genç futbolcusu olmak tatmin etmemektedir. Daha 16 yaşında U19 ve U21 milli takımlarında forma giyen Merih, Avrupa'nın önemli scoutlarının dikkatini çekmeyi çoktan başarır. Gözler artık üzerindedir. Merih'in yapması gereken artık korkusuzca adımlar atıp kendini farklı yerlerde denemesidir. Fenerbahçe'nin o dönem altyapı sorumlusu olan Şenol Çorlu, Merih'teki cevherin farkındadır. Onu 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe A takımına önerir. 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminde A takıma çıkartılan Merih hiç forma şansı bulamadı ama o dönemde A takımda olmanın bütün avantajlarını kendisine tecrübe olarak kattı. O dönem Fenerbahçe teknik ekibinde yer alan bir kişi Merih için şöyle diyor: "Bunca yıl görev yaptım ama bu kadar mütevazi ve terbiyeli bir gence rastlamadım. Karakterli, ağırbaşlı, oturaklı ve saygılı. Samandıra'ya kim gelse ayağa kalkar, ayakta selamlardı. Bir kere bacak bacak üstüne attığını görmedim. Bir gün yanıma gelip A takımda hiç oynamasam da yemekleri benim için şans. Yediğim yemekler gelişimime katkı sağlıyor. Dere ağzında 6 yıldır nohut, bezelye ve makarna yemekten gına gelmişti" diyor. Merih o sezonun sonunda Fenerbahçe'nin asgari ücret karşılığında takımda yer alması teklifini kabul etmedi.
Onun hayalleri her zaman büyüktü. Çünkü onu acıları büyütmüş, korkusuz bir adam yapmıştı. Belki Fenerbahçe'de kalıp aldığı paraya razı olup belki ara sıra oynayıp göz dolduran performansıyla bir miktar daha maaşına zam yaptırtıp kalabilirdi. Ya da Anadolu kulüplerini gezip her sezon farklı kulüplerde forma giyip işin kolayını seçerek sağlam kazançlar sağlayabilirdi. Ama o bunu yapmadı, korkusuzca hareket etti. 2016-2017 sezonu transfer döneminde Fenerbahçe'den arkadaşı olan Bahadır Çiloğlu ile birlikte Portekiz 3. Lig ekibi Alcanense ile çok cüzi bir miktar karşılığında sözleşme imzaladı ve profesyonel oldu. Bedelsiz olarak Fenerbahçe'den ayrıldı. Ligin ilk yarısında 12 maçın yanı sıra 2 kere de kupa maçında forma şansı buldu ve performansıyla bu lige çok fazla bir oyuncu olduğunu herkese gösterdi. 2016-2017 sezonu devre arasında bu sefer de Sporting B takımına transfer olan Merih artık başarı basamaklarını tek tek tırmanmaya başlıyordu. Sezonun kalanında Sporting B takımına 4 maçta forma süresi alan oyuncu sezon devam ederken Sporting'in alt yaş kategorisine gönderildi. 2017-2018 sezonunda tekrar Sporting B takımına çıkartılan Merih artık daha da güçlü, kafa toplarına hakim, kademelere çok iyi giren, pozisyonda lider bir oyuncu haline geldi. O sezonda Portekiz 2. Ligi'nde yer alan Sporting B'de 27 maça çıktı ve o sezonda takımında en fazla forma süresi alan oyuncu olmayı başardı. İstikrarlı performansına rağmen 2 maçta kırmızı kart gördü. İkinci takımdaki performansıyla A takım hocası Jorge Jesus'un da dikkatini çeken futbolcu 12 Ekim 2017'de Olerios ile oynanan kupa maçı için Sporting Lisbon kadrosuna dahil edildi ve son dakikada Daniel Podence yerine oyuna girerek ilk ve son kez A takım forması giydi. Artık hedeflerini büyüten Merih yedek kalmayı kabullenmedi. Onun mücadeleci ruhu, korkusuz hali yeni tecrübelere adım atması için onu adeta itekledi. 2018-2019 sezonu başında Alanyaspor'a kiralandı Merih. Buranın onun için en doğru yer olduğunu düşündü. Fazla camia baskısı olmayan, doğru yönetilen, başkanının da doğru yatırımlar yaptığı Alanyaspor Merih için en doğru adresti. O dönemde farklı kulüplerin de istediği Merih, Alanyaspor tercihinin ne kadar doğru olduğunu yalnızca 6 ay sonra fazlasıyla anlayacaktı. Ligin başladığı ilk 3 haftada forma süresi alamayan Merih, takımın bu 3 maçı da kaybetmesiyle artık 4. haftada formayı aldı. Mesut Bakkal onu ilk kez Göztepe karşısında denedi. Merih bu Göztepe maçından sonra formayı bir daha asla bırakmadı ve kalan haftalarda performansıyla sadece yerli kulüplerin değil Avrupalı kulüplerin de dikkatini çekmeyi başardı. Bu dönemde milli takım forması da giymeye başaran Merih ilk defa milli takım formasını 20 Kasım 2018'de Ukrayna karşısında Mert Müldür'ün yerine girerek yaşamış oldu. Her hafta farklı takımların farklı scoutlarının izlemeye başladığı bir oyuncu haline geldi. 2018-2019 sezonu ilk devresinde Alanyaspor'da 20 maça çıkan Merih bir gol attı. O golü de Trabzonspor maçında attığı goldü ve o golle takımına galibiyet getirdi. Sezonun devre arası geldiğinde Avrupa kulüplerine Merih için teklifler yağdırdığı, hatta Merih'in bu kalabalık teklifler karşısında seçim yapmakta zorlandığı bile yazıldı. Alanyaspor Merih'in bonservisini kiralık maddesinde yer alan 3,5 milyon euro bedelle aldı ve Merih tercihini savunmaların üstadı olan ligden yana kullandı. İtalya Ligi ekiplerinden Sassuolo'ya 750 bin euro karşılığında kiralandı ve sözleşmesine 8 milyon euro karşılığında satın alma maddesi konuldu. Sassuolo'da ilk 3 maçı hariç diğer tüm maçlarda 90 dakika forma giydi Merih. 14 maçın tamamında 90 dakika forma giyen Merih 2 gol atmayı başardı. Özellikle savunma performansının yanı sıra duran toplarda ceza sahası içinde rakip takımlara tehlike olmayı başardı. Savunmada muazzam performans gösteren Merih daha büyük Avrupa kulüplerinin radarındaydı artık. Özellikle Napoli ve Milan gibi büyük maçlarda gösterdiği büyük performans onun Sassuolo'ya göre fazla iyi olduğunu kanıtlıyordu. Sezon ortasında gelip formayı kapan Merih performansıyla göz doldurdu, adını fazlasıyla duyurdu ve artık sıra başarı merdivenindeki bir sonraki adıma geldi. Sezon sonunda Sassuolo Merih'in bonservisini 8 milyon euro karşılığında aldı ve birkaç gün sonra Merih'i Juventus'a 18 milyon euro karşılığında sattı. Merih artık İtalya'nın son yıllarda tek büyüğü olan Juventus'taydı. Ronaldo'nun, Bonucci'nin, Cellini'nin takım arkadaşıydı. Acıların güçlendirdiği korkusuz Merih artık hayallerini gerçekleştirmiş, henüz 21 yaşında Juventus'a transfer olmuştu. Yani Juventus'un yeni yatırımıydı. Ailesini fazlasıyla gururlandırmış, hemşerilerini transferiyle sokaklara döküp kutlama yaptırtmıştı. O çok sevdiği annesini yetim kalan Merih gururlandırmıştı. Unutmayın, sizi öldürmeyen şey güçlendirir. ...2019-2020 sezonunda Merih aynı dönemde daha fazla paraya transfer edilen De Ligt'ten formayı almakta çok zorlandı.
Juventus De Ligt'i 85 milyon euroya transfer etmişti ve oynamaması halinde eleştiri almaktan korktuğu için uzun süre Merih forma şansı bulamadı. Ama De Ligt geldiğinden beri hiç üst düzey performans gösterememiş, bazen yaptığı amatörce hatalarla eleştiri almış, İtalya basını geçen sezon esip gürleyen Merih'in neden oynamadığını sorgulamaya başlamıştı. Merih'i takip eden İtalyan gazeteciler antrenman performanslarıyla takımın en iyilerinden olduğunu kanıtlar haberler yaparak o dönem hocası olan Sarri'ye adeta baskı yapmışlardı. O dönem 15. haftaya kadar sadece bir maçta 90 dakika süre alabilen Merih, Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen'e karşı sahaya ilk 11 çıktı ve performansıyla takdirleri topladı. Takımda neden var olması gerektiğini kanıtladı. Ertesi maçta Udinese karşısında da ilk 11 çıkan Merih, bu maçta da performansıyla takdirleri topladı ve bu maçta Bonucci'ye asist yapmayı başardı. Kalan maçlarda da forma süresi almaya başlayan Merih, artık adeta takımın kilit oyuncusu gibi her maça ilk 11 çıkmaya başladı. Üst üste 5 maçta forma giyen Merih, sezonda son kez ilk 11 çıktığı Roma karşısında 3. dakikada gol attı ve 19. dakikada çapraz bağ yırtılması sonucu maçı tamamlayamadan yerini De Ligt'te bıraktı ve uzun süre forma süresi alamadı. 6 aylık bir sakatlık sürecine girdi Merih. Sakatlanmadan önce kendi takımında dahi forma süresi almadığı dönemde milli takımdaki üst düzey performansıyla göz doldurmuştu. İzlanda maçları, Fransa maçları. Özellikle deplasmanda Fransa maçındaki performansı, korkusuzluğu, adeta yaşlı kurt tecrübesine sahip olması, partneri Çağlar ve yeri geldiğinde Kaan'la yakaladığı uyum. Milli formaya verdiği değer, canını dişine takıp mücadele etmesi, asker selamı ve polemiklere girmeden yaşadığı mütevazi hayatı. Sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alması ve ülkemizde Barış Pınarı harekatı sırasında sosyal medya hesaplarından fazlasıyla açıklamaya çalışması. Kuzey-Güney dizisi karakterlerinden Kuzey Teginoğlu'na benzetilmesi, Marvel kahramanlarından Demir Adam lakabının takılması. O kazandığı paraları henüz bu yaşlarındaki Juventus gibi büyük bir kulüpte yer alması onu hiçbir şeye bozmadı. Merih Demiral hikayesi. 13 yaşında ailesinden uzak İstanbul'da Fenerbahçe tesislerinde yaşaması. 15 yaşında yetim kalması. Portekiz 3. ligine gidecek kadar korkusuz olması. Kendini kanıtlamaktan çekinmemesi. Merih, işte bizim çocuk. Yolun açık olsun Merih. Ülkemize örnek olmaya devam et ki senin gibi pırıl pırıl çocuklar yetiştirmeye devam edelim. Başarılar Merih Tekinoğlu.